Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla tekrardan sizlerleyiz. Güç kazanma rehberine hoş geldiniz. Bugün şef donanım gücüne geliyoruz arkadaşlar. Güç kazanma rehberinin yine en kritik, en önemli yerlerinden biri. Şef donanımı Kesinlikle. gücü. Şef donanımını gösterdiğin gibi profil resmine tıkladın. Evet. Buradan girdin. Seviye 22 olunca fırınımız, değil mi? Seviye 22'de bu panel açılıyor Çağrı. Evet. Artık bu kıyafetler giyilmemiş şekilde Evet. bu ekran geliyor. Kesinlikle. Burada bizim iki tip şeyimiz var arkadaşlar. Bir tanesi şef donanımları, diğer türlüsü de şurada donanım geliştirmeleri ve sol tarafta da tılsım yükseltmeleri. Biz ilk başta donanımla istersen başlayalım, daha sonra Evet. tılsıma geçeriz. Aynen öyle. Şimdi nereden başlayalım? Biraz uzun bir konu. Uzun değildi aslında. Detaylı bir konu diyelim. Yani detaylı ve çok kıymetli, hatayı da pek kabul etmeyen bir konu Çağrı. Yani Evet. doğru gidilmesi lazım. Şimdi bu şef donanımları fırınımızı 22 yaptıktan sonra burada açılıyor. Bundan Evet. başladık. Sonra bunun malzemelerini biz kazanmaya başlıyoruz. Nerelerden kazanıyoruz? Cila ve sert alaşım olarak ilk seviyelerde bunu e, şeyden Joe'dan mesela kazanıyoruz Evet, Çağrı. Çılgın Joe'dan. Sunucunun ilk zamanlarında Çılgın Joe'dan. İttifak şampiyonasında İttifak şampiyonasından kazanıyoruz. mağazasından Sonra alabiliyorduk. o normal standart mağazaya geliyor. Evet. Fırın 22 olduktan sonra burada size bunun ürünleri mağazanızda çıkmaya başlıyor. Sağda size göstermeye başlıyor. Ve hatta bir tane de bastığınızda yine o size onları sunmaya başlıyor. Evet. Oralardan erişimimize açılıyor bunlar. Bunları her seviyesinde daha az maliyet gerektirecek şekilde basıp yükseltiyoruz. İlk seviyelerinde tasarım planı istemiyor bizden. İlk seviyelerde sadece cila ve sert alaşım istiyor. Süper, sen de tabloyu açtın zaten bize. İlk başta yeşil renkli kıyafetler bizi karşılıyor. Daha sonra onlar maviye dönüyor. Sonra mora dönüyor. Sonra zaten turuncu, kırmızı diye gidiyor. Evet. Yeşilde bizden oyunun başında ne istiyormuş? Burada bizden istediği şeyler ilk başta senin de söylediğin gibi mavi bir yıldız oluyor. Tasarım planı kullanmadan. Mavi iki yıldız yapmak için artık bizden cila ve alışım istemiyor. Sadece tasarım planı istiyor. Evet, aynen Ve öyle. bizim sorunlarımız burada başlıyor aslında Mahmut. İşte çünkü tasarım planı oyunda biraz daha nadir bulduğun şeylerden, ürünlerden biri. Özellikle sezon 3'e 4'e kadar bu biraz daha nadir oluyor Çağrı. Kesinlikle ve oyun başında yani bunları almak için sadece neredeyse parayla alabiliriz diyoruz. Çünkü bazı etkinliklerde alabiliyoruz ve orada da mağazasında 3-5 tane alabiliyoruz. 3-5 sınırlı. Gerçekten sınırlı. Öncelikle ben şundan bahsedeceğim. Bazı arkadaşlarımız var. Bunu gerçekten çok fazla hatasını yapan arkadaşlarla hesap incelemelerde denk geldik. Tasarım planı değerli ama bazı arkadaşlar bundan mesela 5.000 tane 10.000 tane alanı gördük biz. Yok, çok abartılmış. Çok abartılmıştı. Ya sen de hatırlarsın. Evet. Sol taraftakiler bu sefer az kalıyor ve bu gerçekten çok fazla kalıyor. Para da biraz hani boşa gitmiş demeyelim de hani şey gibi Fiyat olmuyor. performans olmuyor. Evet, o an kullanamıyorsun. Çantanda boş boş bekliyor. Tamam, ileride kullanabileceksin ama o an İşte. kullanamıyorsan çok da Yani şey bir olmuyor. etkinlikte yarışacaksın. O an sert cilan ve sert alaşım ve cilan olmadığı için basamıyorsun. Onlar beklemek zorunda kalıyor. Kesinlikle. Ve şöyle bir şey var Çağrı. Özellikle sarıya döndükten sonra sen turuncu dedin. İkisi de okey. Turuncuya döndükten sonra devamında basacağında bu donanımları çok fazla alaşım ve cila istiyor. Artık tasarım planını az istemeye başlıyor. Evet. Onu da birazdan tablosunu gösterdiğinde göreceğiz zaten. Bu arada arkadaşlar bu şu an size gösterdiğimiz tabloları Discord'da zaten rehber kanalımız var en altta sol aşağıda. Oradan direkt ulaşabilirsiniz. Bunların hepsini sizinle paylaşıyoruz. Ki bunlar zaten bizim hazırladığımız tablolar değil, sağ olsun birkaç arkadaşın hazırladığı ve Whiteout oyuncularıyla buluşturduğu tablolar. Onlara da teşekkür ederiz. Kimin Aynen, yaptığını teşekkür bilmiyoruz ama ederiz. sağ olsunlar. Yani burada etkinliklerde falan basacağınızda birazdan bahsedeceğiz o bölümde. Girersiniz, hesaplarsınız ürünleri tek tek nereye kadar basabildiğinizi görürsünüz. O açıdan da çok faydalı bir tablo. Kesinlikle. Şöyle tekrardan dönelim istersen. Şimdi ilk bastığımızda bu şekilde gösterdiğin gibi mora kadar gittik. Bu parçaları kullanarak gittik. En önemli sorulardan bir tanesini ben sana sorayım. Sor Mahmut. bakalım. Öncelik sıramız nasıl olmalı? Yani benim burada her zaman genel geçer bir tavsiyem var Çağrı. 3 adımlı bir tavsiye. En önde her zaman ben piyadenin olması gerektiğini düşünüyorum ki zaten son çektiğimiz videoda piyadelerin önde savaşmaya devam ettikçe savaşın sürdüğünü, uzadığından bahsettik. Evet. Dolayısıyla piyadenin burada bir adım önde olması lazım. Kimden önde olması lazım? Nişancıdan. Evet. Nişancının da çağıracağım mızrakçıdan bir adım önde olması gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Ve bu şekilde hep basmaya devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu örneklendirecek olursam mesela senin şu anda piyadelerin K1'de, sarının K1'inde Çağrı. Tutmuşsun nişancıları mesela K1'in 2 alt kademesinde bırakmışsın.
tek yıldız olarak bırakmışsın. Mızrakçıları da onun 2 alt kademesinde bırakmışsın. Evet. Problem görmüyorum ben. Evet, yani ben de öyle görüyorum. Zaten şöyle, şimdi şu soruyu soran çok olacak. Bu alttaki bonusları alamıyorsunuz diyorlar. Bu şekilde basınca. Ya zaten bonusa tıklarsan direkt sen de hemen söyleyeceksin bunun cevabını. %1'lik bir bonus veriyor Çağrı. Evet. Ve bu bonus sizin bu gittiğiniz fiyat performans sıralamasında çok değersiz kalıyor. Ki bir de şöyle söyleyeyim, bu %1 verdiklerinden bir tanesi de piyade saldırısı Mahmut. Evet, piyade saldırısı. Zaten Evet. pek işimize yaramayan bir Aynen. stat. Ve %1 mızrakçı saldırısı ve %1 nişancı saldırısı için kimse beni yani bunlara eşit götürmeye ikna edemez. Yok, beni de edemez, etmedi de zaten. Evet. Yani Edemez. oyunu bilen insanları da etmiyor zaten. Çünkü sen Kesinlikle. mesela bir piyadeye tıklar mısın? Bir donanım geliştirme de. Tabii. Donanım geliştirmeye bir tıklar mısın? Ha, tabii. Bakalım. Yani burada mesela bu kadar maliyet kullanacaksın. Aldığın istatistik %3. Sen gidip bunu buraya basmayıp da mızrakçıya basarsan sırf o istatistiği kombinasyon edinmek için %1 için yapacaksın bunu ve Evet. biri de gereksiz bir stat, dediğin gibi piyade saldırısı. Yani buradaki sen %3'lük savunmayı kaybetmiş olacaksın. Yine word olmayacak yani. Kesinlikle. Bu arada buraya gelince insanın biraz tadı kaçıyor. Yani çok fazla şey istiyor bizden genel baktığımızda. Ama yani şurada kaç? 67'den 69,5 oluyor. Yani %2,5 artıyor sadece. Evet. Ha, gönül istiyor ki %5-5-10 artsın. Tabii 20-20 artsın. Niye artmıyor? Yani ama ne bileyim ya, cidden üzücü. Hani biz şunu zar zor buluyoruz. Evet. Yani parayla her hafta şuna 200 lira sadece şey için veriyoruz. Haftalık paket alıp veriyoruz falan. Ya şey de geliyor işte, mesela o paketin adı neydi, hatırlıyor musun? Ardı ardına çekiyorsun. Bir 50 alıyorsun. Tabii Şafak Pazarı'dır, Ha, Şafak şeydir. Pazarı falan. Ya isimlerini tam hatırlamıyor Yani olabiliriz oradan da- arkadaşlar. Siz de yorumlara yazabilirsiniz ama. Yorumlarda bir belirtsinler arkadaşlarımız. Yani çekip yapıyoruz ama dediğin muhabbet oluyor. Burada da şöyle bir öneride bulunalım mı istersen? Bilmiyorum, onaylayacak mısın beni? Yani bu donanımları özellikle free to play'in biraz üstünde yatırım yapan oyuncular, işte köpek balığına kadar diyeceğim, Yunuslar da dahil, bir yere kadar getirdikten sonra artık buraya ağırlığı vermeyi bıraksın oyuncular. Çünkü %3 istatistik buradan alacaklarına, bu maliyete, Evet. bu maliyeti daha iyi yerlerde kullanarak daha yüksek istatistikler alabilirler. Mesela Kesinlikle. işte neresi? Kahraman donanımları. Kahraman donanımları. O da Hiç- kalıcı. Ben sana şunu söyleyeyim. Ben kesinlikle şunu söylüyorum. Ben katılıyor musun bilmiyorum ama şef donanımlarındansa kahraman donanımları çok daha fazla şey veriyor. İstatistik sağlıyor bize. Tabii ki öyle. Yani en azından şöyle diyebiliriz. Orada sarıya geldikten sonra en azından artık fiyat performans olmamaya başlıyor. Hani buraya kadar yine bassınlar. Tabii. Yani K1'i bir görsünler, değil mi Çağrı? Evet evet. K1'i gördükten sonra biraz önem sırası aşağılara düşmeye biz başlar. bunu diyoruz da arkadaşlar, ya şunu kırmızı yapanlar bile, ya çok fazla Türk oyuncu var yani. Ya Şunu balina kırmızı yapanlar. balina yarışına ya da megalodon dediğimiz o balinaların da üstüne gittiğinde hepsini alacaklar zaten. Yani orada tabii. bir taktik strateji kalmıyor. Yani. Aynen öyle. Ya zaten oyunun şeyinde ne kadar git bitmiyor. Herkes de full oluyor bu zaten hani şeyde. K3 3 yıldız. Aynen. Para yatıran o arkadaşlar da bunlar artık %153 teki vermeye başlıyor. Yani benim burada kötü bir tahminim de var. Buranın siyahı da gelecek diye ben düşünüyorum oyunun Kesin. ilerisinde. Bence de kırmızıda kalacağını ben de hiçbir şekilde sanmıyorum. Bunun devamı gelecek. Siyah da güzel olur bu arada. Siyah gelir bence. Siyah güzel olur gelirse. Aha. Aynen. Sonra da bir beyaz mı patlatırlar acaba? Bir yıl sonra. Onu biz görür müyüz bilemiyorum ama eğer görürsek bakalım, bu videoya geri döneriz. Takipçilerimiz eğer görürlerse bu videoya dönüp yorum atsınlar altına o Aynen. zaman. Şey diyeceğim. Şimdi nerede kaldık? Tekrar devam edelim. Yani basma sırasından bahsettik. Kazanılacak yerlerden Evet. bahsettik. Evet. Zaten mağazadan sürekli erişime açık. Bunları Kesinlikle. alabiliyorsun sürekli. Peki bunları biz şeyi kesinlikle tavsiye ediyoruz. İstersen oraya değinelim. Biriktirip basmak. Tabii, neden biriktirelim peki? Çünkü şöyle, zaten oyunda her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Bu oyun birikim oyunu. Para yatırıyorsanız da yatırmıyorsanız da kesinlikle bir şeyler kazanmak, elde etmek istiyorsanız. Hani bunu şu anda bastığım anda tamam bu güçlenecek ama ben sadece anlık %2,5 istatistik alacağım ve şuradaki 61.200 gücü alacağım. Ha, bunu almak yerine ben bir birikim aşamasına geçiyorum. Güzel bir etkinlikte basıyorum. Bunu basıp hem bu gücü ve hem istatistiği alıyorum, bir de o etkinlikteki ödülü almış oluyorum. Tabii ki kazan Ya, kazan. Tabii bu buz alan olabilir, SVS olabilir. Hani eğer o kadar yatırımımız, birikimimiz yoksa subay projesi, silahlanma yarışı olabilir. Tabii ki oradan da elmasını kazanmış olursun Kesinlikle. böylece. Hani hem artı 50.000 elmasla çıkmış oluyorsun Bir de oradan. 10 tane ada parçası alıyorsun. Kesinlikle o da değerli. Ya genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Biz kesinlikle bunları oyun başında anlık. Ya şimdi bir de şöyle bir soru geliyor. Sana onu da yönelteyim. Evet. Arkadaş diyor ki mesela ben oyunun 2. ayına geldim artık neredeyse diyor. Bunların hiçbirine diyor şey yapmadım diyor. Neydi onun adı? Basmadım diyor ama kendimi çok geride hissediyorum diyor. Çok geride kaldım diyor. Psikolojik olarak geride Aynen. hissediyor kendini. Ama ben de diyorum ki ya bunların hepsi zaten çantanda duruyor. Tabii. Bastığın anda geride kalmaya geçeceksin artık. Yani diğer oyunculara da geçmeye başlayacaksın. Ya zaten şimdi bizim kazan kazan uygulamak zorunluluğumuz var.
Eğer inanılmaz ücretler yatırmıyorsan oyuna, zaten yatıran insanlar bunu tak 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 basıyorlar, geçiyorlar çağrı. Evet. Sen zaten minimum ya da orta düzey bir yatırımcıysan ya da hatta biraz daha üstünde ben dahil ederim. Bunu zaten sen bastığında da öyle server'ın şeyi olmayacaksın. Tabii ki Yani olmayacak. şahı olmayacaksın, anladın mı? Tabii. Sana ne verecek? %15, %20 istatistik verecek yani çağrı. Biz bir ara bunu seninle konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Biz bunun paketlerini almaya başladığımız zaman şey diyorduk. Aslında güçlenmiyoruz. Evet. Psikolojik olarak bizi şey yapıyor. Hani güçleniyormuşuz gibi hissettiriyor Ya bizi. şey var ya, biz savaşıyorsun, savaş Evet. raporuna tıkladığında ilk burayı görüyorsun. Tabii. Burası bakıyorsun ki adam Turuncu mavi yapmış, sarı yapmış ya da tam falan. tersi Aynen. maviymiş mesela, ne kadar Aynen, ezik bir aynen. oyuncu. Ya da turuncuymuş, çok güçlü, oysa ki değil. Aynen. Değil. Ya çünkü Ana şu mor, istatistik burası değil. işte mor K2 3 yıldızla aslında şunun arasında kaç istatistik var? Hani 3-5 istatistik var. Yani 3-5 var, 10 diyelim hadi. Hadi 10 diyelim. Aha. Ve o 10 istatistik de sizi çok çok güçlü, uber güçlü bir oyuncu yapmıyor zaten. Yok, o 10 istatistiği sen esanstan falan kat ve kat fazlasını alıyorsun. Esans Kesinlikle. taşından. Kahraman donanımlarından falan çok daha Hatta rahat yani. bak, ikinci bölümünde bu videonun devamında tılsıma gireceksin ya şimdi. Evet. Tılsım mesela daha değerli. Evet, istersen tılsıma girelim. Artık Şef donanımıyla zamanı alakalı geldi. göstereceğimiz bir görsel var mıydı şurada? Yani ikinci görselimiz var. Bu da Epic'in devamında, yani morun devamında sarıyı gösteriyor çağrı. Sarıdaki T1, T2'de ve yıldızlarında kaç maliyet istediği. Evet. Ve yine sonra Legendary'e geçiyor. Kırmızı, Burada amber devreye giriyor. amber, evet, ona bahset. O güzel. Evet. Ben bilmiyorum, benim kırmızı donanım yok. Şimdi kırmızıyı bastığın anda çağrı, Evet. burada takas sistemi başlıyor bu kez. Tamam. Hem takas sisteminden elinde fazla kalan tasarım planlarını falan takas ediyorsun. Cilayla şunla bununla değiştiriyorsun. Aynı zamanda amber dediği de bir malzeme devreye giriyor. Evet. Bu malzemeyi senden istemeye başlıyor bu kez oyun. Bu malzemeyi de yine edinip donanımlarını yükseltiyorsun. Ayrıca bir maliyet çıkartıyor yani sana. Kesinlikle. Tamam, Yani bu pencere böyle. Atladığımız bir şey yoksa istersen tılsımlara geçelim. Yani tılsımlar daha keyifli tarafı. Tamam. Şöyle tılsım yükseltmelerine geldim. Yine fırınımızı 25 yaptık. Evet. 25 yaptıktan sonra tılsım penceremiz açıldı bizim çağrı. Buradaki önceliğimizde bir farklılık var mı hocam? Sıralama olarak yine öncelikle bir farklılığımız yok. Yine piyadenin önünde gitmesi gerekiyor. Nişancının onun bir gerisinde, mızrakçının ise piyadenin iki gerisinde ya da nişancının bir gerisinde diyebiliriz. Devam etmesi gerekiyor çağrı. Ama burada kritik bir nokta var. Nedir? Hep istatistik artışları çağıracağım. Mesela seviyeye bir bas göster, oradan bir anlayalım, direkt görelim. Mesela 3'ten bastın. Tamam, birden basayım. 1 mesela %9 veriyorken 2 12 veriyor. Evet. 3 16 veriyor. 4 4 artışa artıyor. geçti. 19 veriyor. 3 artışa geçti. Evet. Ve 4'ten 5'e geçtiğinde büyük bir sıçrama %6. yapıyor. %6'lık yapıyor ve devamına da bir göster. Tabii. 5'ten 6'ya bastığımızda artık 5'e düşüyor. Dolayısıyla temel prensip, temel mantık 5. seviyeye getirmek tılsımları Evet. ilk hedefimiz olmalı. Kesinlikle. Çünkü en yüksek şeyi burada sıçrayış kazanıyoruz. %6'lık. Aynen öyle. Ve tılsımın şöyle bir güzelliği var Çağrı. Verdiği istatistikler daha güzel istatistikler. Öldürücülük ve sağlık. Öldürücülük ve sağlık. Çünkü piyadedeki sağlık bizim için çok değerli. Evet. Aynı zamanda mesela biz nişancıda da bastığımızda savunma falan almıştık ya. Evet. Burada sağlığını alıyoruz bu kez ve öldürücülüğünü alıyoruz. Bunlar da çok değerli. Mızrakçıya bir gel bir de. Mızrakçıda da yine hem öldürücülük hem sağlık almamız donanıma nazaran benim daha değerli bulduğum alanlar. Kesinlikle bence de. Dolayısıyla tılsımlara ağırlık vermeniz de önemli. Hatta şöyle hatalar var Çağrı. Mesela hesap incelediğimiz yine videolarda çok sık denk geldik. Tutmuş donanımları K2 1 yıldız 2 yıldız yapmış, tılsımına bir basıyoruz 2 arkadaşım. seviye. 2 seviye 3 Evet. seviye 4 seviyelerde sürünüyor tılsımlar. Yani bu dediğimiz tamamen fiyat performans durumuna ters bir durum. Kesinlikle. Yani oraya ayırdığın maliyetin sen yarısını tılsıma ayırsaydın senin hesabın daha kuvvetli bir hesaba Evet. dönüşecekti. Ama şunu da tabii ekleyelim. Tılsımlar şef donanımlarına göre çok daha pahalı. Pahalı. Oyundaki paketlerde. Ama benim verdiğim oranı bir daha düşün. Yok tabii, o zaten yani söylemiyor. K2 Bak, 3 yıldız yapmış, yap. tılsım 2-3 dedik yani O- güldük yani, o anladın çok mı? Düşük, o çok düşük ama genel olarak paketlere baktığımızda tılsım paketleri biraz pahalı oluyor ve özellikle şu sağdaki oyun başında, onu istersen şuradan şey olarak ya bizden neler istiyor ona bakalım ilk seviyelerde. Daha sonrasında ona göre şey yaparız. Tabii ki olur. Birinci seviyede arkadaşlar 5-5 istiyor. 2'de şöyle biraz yaklaşabiliyor muyuz? 15'e 40 istiyor. Sonra 40'a 60. Sonra bir anda yukarıdaki artıyor. 100'e 80 oluyor. Sonra 2 katı devam ediyor. 6'da 300'e 120. Sonra bayağı uçurum, artık 4 katına yakın neredeyse çıkıyor. 400'e 140 oluyor. Sonra aşağıdaki yavaş yavaş artmaya başlayacak 8'de. 400'e 200, 400'e 300 oluyor. Sonra 10. seviyede artık 420 eşitleniyor.
En son seviyede de 11. seviyede de arkadaşlar tekrar en aşağıdaki yukarıdakini geçiyor. Bunun da yine ben 6-7 ay sonra 15. seviye, 13. seviyeye kadar artacağını tahmin Evet, ediyorum. bununla alakalı da zaten haberler geliyordu Çin serverından. Öyle mi? Geliyor 13.'ler geldi falan filan diye Ha. ama bilmiyorum, henüz bizim serverlarımızda öyle bir şey Yine yok. %5-%5'tir muhtemelen artış. Tabii ben şeklinde. de öyle düşünüyorum ama bakalım ileride göreceğiz. Bir de şöyle bir Bu detay var. belgeye de bu arada arkadaşlar Discord kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Tılsımlara aslında erişimimizin free to play açısından kolay olduğu noktalar var Çağrı. Kesinlikle. Yani bak, tasarım planına mesela ulaşmamız yine free to play'de daha zor aslında. Çok daha zor. Şimdi tılsıma ulaştığımız 2 bölüm var. İstersen oradan bahsedelim. Tabii, Tılsımı lütfen. nereden kazanıyoruz? İlki bizim Buz ateşi madeni buz diyelim ateşi, mi? evet diyelim. Çünkü bununla ilgili çok detaylı rehber videolarımız var kanalda. Evet. Ve şöyle söyleyeyim, şu an kanalımızdaki en çok izlenen videomuz buz ateşi madeni videosu ve en çok yorum alan video. Ve altındaki yorumları okuduğumuzda gerçekten çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Her yorum çok değerli. Hepsinde gerçekten teşekkür yorumları. Sayenizde 1. oldum, 2. oldum, 3. oldum. Ve her buz ateşi madeninde de Discord'da bizim SS kanalına herkes buz ateşi madeninde yaptığı sıralamayı falan gösteriyor. Gerçekten sürekli ilk 3, 1, 2, 3'ü çok rahat bir şekilde alıyorlar. O SS kanalında da bir yarışma mı dönüyor acaba Çağrı? Dönüyor. Sürekli Herkes bir her buz ateşi geldiğinde oraya resimler yığılmaya başlıyor. Aynen, Ben en çok görüyorum. puanı ben yaptım Ben diye. hepsine kalp atıyorum da Aynen. bazen kaçırdığım oluyor. Kesinlikle. Yani tılsımı çok güzel kazandığımız ilk nokta bu. İkincisi de Şato Savaşı ve SVS. 15 günde bir onlara dahil olabiliyoruz Evet. Çağrı. Orada da yine yüksek miktarlarda, bayağı yüksek miktarlarda kazanıyoruz. Özellikle birinci olduğumuzda 200, 240 falan öyle sayılarda tılsım alıyoruz yani. Ya buna baktığımızda oyundaki paketle ne kadar ediyordu? 3-4 bin lirayı geçiyordu değil mi Ediyor, neredeyse? ediyor. 3000 lira falan ediyor. Evet, nereden baksanız arkadaşlar, yani orada birinci olduğunuzda ya da ikinci olduğunuzda falan hemen hemen ya 3-4 bine yakınlık bir paket almışsınız gibi tılsım malzemesi kazanıyorsunuz. Bu gerçekten değerli ve atlayamayacağınız bir şey. Ya bunu hem Balina'nın yapması gerekiyor bir yerde, hem free to play oyuncunun özellikle zaten yapması Evet, gerekiyor. ama free to play oyuncu Şato Savaşı'nda birinci olabilir. Olabiliyor. Tabii. Buz ateşinde de olabiliyor. Buz Çağrı. ateşinde de olabiliyor. Evet. Evet. Yani bizim rehber videoları izleyen bir oyuncu özellikle olabiliyor yani. Kesinlikle. Ya, o yüzden tılsımlar bizim için çok daha değerli arkadaşlar. En azından az para yatırıyorsanız ve çok daha rahat elde edebiliyorsunuz diyelim. Yani benim tavsiyem özellikle sunucunun ilk günlerinden itibaren şu tılsım bölümüne fırın 25'te olduktan sonra hiç dokunmamaları Çağrı. Çünkü tılsımın ilk seviyesinde biraz önce gösterdin ya, beşer beşer maliyetle basılıyor. Evet. Ve bir sıralama yapmaya çalıştığında bir etkinlikte müthiş puanlar getiriyor sana. Kesinlikle evet. O yüzden hiç dokunmamalarını ben tavsiye ediyorum tılsıma oyunun başında. Bence de. Sadece etkinlik zamanlarında yine bunları değerlendirmeleri, tılsımları kullanmaları gerekiyor. Kesinlikle. Söyleyebileceğimiz, atladığımız bir şey var mı? Yani olduğunu zannetmiyorum. Çok yine detaylı, kapsamlı bir video oldu ama atladıysak eğer Yorumlarda arkadaşlar sorularını, aklınıza takılan bir şey varsa sorun. Biz elimizden gelince yanıtlamaya çalışırız zaten. tılsımlarla, şef donanımıyla güç kazanma rehberi bu şekildeydi. Evet, eğer videolar hoşunuza gidiyorsa, yararlı buluyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum atabilirsiniz. Öyleyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.